Select, Cursor, nesne ekleme. Programımızın kurulumu tamamlandı. Artık kullanmaya başlayabiliriz. Boş bir alana tıklayınca açılış menüsü geliyor. Şu anda sahnedeyiz. Yani 3 boyutlu bir alandayız. Sahnemizde X ve Y eksenlerini görüyoruz. Z eksenimiz ise yüksekliği belirtiyor. Fakat eksen çizgisi görünmüyor. Programı ilk çalıştırdığımızda sahnede bir küp, bir ışık kaynağı ve bir kamera hazır olarak sahneye geliyor. Şimdi sahnede hareketleri nasıl yapabileceğimizi görelim. Sahneden uzaklaşmak veya sahneye yakınlaşmak için farenin orta yuvarlağını kendimize veya ileriye doğru çeviriyoruz. Bir diğer hareketimiz sahnedeki bakış yönünü değiştirme. Bunun için de parmağımızı farenin orta yuvarlağına basılı tutarak fareyi hareket ettiriyoruz. Son hareketimiz ise sahnede farklı bir alana doğru ilerleme. Bu işlem için önce Shift tuşuna basıp ardından parmağımızı kaldırmadan farenin orta tuşuna basılı tutarak fareyi hareket ettirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi sahnenin üzerinde yer değiştirmiş olacağız. Şimdi seçim araçlarını inceleyelim. Şu anda ilk seçim aracımız olan Select Box aracı çalışıyor. Select Box, alışkın olduğumuz standart seçim aracıdır. Bir diğer aracımız Select Circle. Bu seçim aracında nesneleri direkt tıklayarak seçemiyoruz. Seçim yapmak için nesnenin merkez noktasına gelerek seçim yapmamız gerekiyor. Bu seçim aracının avantajlarını çalışmalar esnasında daha iyi göreceğiz. Select Lasso seçeneği ise bir seçim alanı oluşturarak seçim yapmanıza olanak sağlıyor. Şu şekilde bir yüzey oluşturup küpü yüzeyin dışında bırakalım. Gördüğünüz gibi kamera ve ışık seçildi ama küp seçim dışında bırakıldı. Yani seçim yüzeyini kendimiz oluşturuyoruz. Select Box seçim aracı ile devam edeceğiz. Küpümüzün ortasında can simidine benzeyen bir sembol var. İsmi Cursor'dır. En önemli özelliği eklemek istediğimiz nesnenin ekleneceği noktayı belirtmesidir. Cursor neredeyse nesne oraya eklenir. Şu anda cursor küpün merkezinde olduğundan bir nesne eklemek istersek küpün olduğu yere ekleyecektir. Yeni ekleyeceğimiz nesnenin küp ile aynı yere denk gelmemesi için cursor'ın yerini değiştirelim. Bunun için sol taraftaki cursor sembolünü seçip farenin sol tuşuna tıklayarak cursor'ın yerini değiştiriyoruz. Fakat bu şekilde çalışmak çok da işlevsel olmuyor. Çünkü artık nesne seçimi yapamıyoruz. Sol tuşa her tıkladığımızda cursor'ın yeri değişiyor. Bu işlem için kısa yol tuşunu kullanmak daha doğru olacaktır. Select Box'ı seçiyoruz. Şu anda seçim yapabiliyoruz. Sol tuşta cursor'ın yeri değişmiyor. Cursor'ın yerini değiştirmek için parmağımızı Shift tuşuna basılı tutarak farenin sağ tuşuna tıkladığımızda cursor'ı istediğimiz yere taşıyoruz. Cursor'ın yerinin değiştirilmesi işlemini de öğrendikten sonra nesne ekleme işlemine geçebiliriz. Sahnede bir adet küpümüz var. Yan tarafına cursor'ı taşıyalım. Nesne ekleyelim. Nesne eklemek için yukarıdaki menüden Add butonuna tıklayıp açılan menüde karşımıza çıkan tüm ürün ve alt ürünleri sahneye ekleyebiliriz. Çoğunlukla kullandığımız nesneler Mesh kısmında bulunuyor. Bir plane ekleyelim. Burada dikkat edeceğimiz en önemli husus, sahneye bir nesne eklediğimizde sol alt köşede o nesneyle ilgili bir detay alanı açılmasıdır. Detay alanına tıklayarak açalım. Plane'de çok fazla özellik bulunmadığından detay kısmında değişiklik yapabileceğimiz çok az alan açılıyor. Location, nesnenin konumu, Rotation, nesnenin açısal duruşu ve Size yani genişliği alanları bulunuyor. Bunların dışında elimizde herhangi bir değişiklik yapabileceğimiz bir alan bulunmuyor. Bir ya da iki nesne daha ekleyelim. Detay alanını daha iyi görebilmek için bir silindir ekleyelim. Cursor'ın yerini değiştirmediğimiz için küp ile aynı alana eklendi. İhtiyaç duyulmuşken var olan nesneyi silmeyi de gösterelim. Silmek istediğimiz nesneyi seçip Delete tuşuna basıyoruz. Ya da silmek istediğimiz nesneyi seçtikten sonra X tuşuna basıp açılan menüden Delete tuşuna tıklayarak da silme işlemini yapabiliriz. Şimdi cursor'ın yerini değiştirip tekrar nesne ekleyelim. Cursor'ı merkeze yakın bir yere alıp Add menüsü, Mesh bir küp ekleyelim. Küp geldi. Küpte de Add menüsü için pek bir özellik bulunmuyor.
Dikkat ederseniz nesneyi ekledikten sonra menü açılıyor. Fakat herhangi bir yere tıklarsanız o menü kayboluyor. Orada işlem yapmak istiyorsanız hala açıkken işleminizi yapmalısınız. Eğer açıkken işleminizi gerçekleştiremezseniz menü kapandıktan sonra farklı yollardan o işlemin alanını bulup düzeltmeniz gerekiyor. Şimdi bir tane de silindir ekleyelim. Silindiri nesne ekleme kısa yoluyla ekleyelim. Nesne ekleme kısa yol tuşumuz Shift A'dır. Tıkladıktan sonra Add menümüz açılıyor. Sonrasında istediğimiz nesneyi buradan seçebiliriz. Silindiri seçelim. Silindirin Add menüsünü inceleyelim. Yine Location ve Rotation var. Yukarıda Vertex diye yeni bir özellik geldi. Bu Vertices, silindirin yan yüzeyini oluşturan dikey levhaların sayısını belirtiyor. Yani silindirimiz dikey yüzeylerin yan yana eklenmesiyle oluşturuluyor. Sayıyı azaltıp bir görelim. Vertex sayısını azaltıyoruz. Tam silindire benzemese de beşgenden oluşmuş bir silindir elde ettik. Arttırdıkça daha çok silindir özelliği kazanmaya başlıyor. Radius ise alt ve üst çemberlerin yarıçapıdır. Arttırıyoruz ve yarıçap artıyor. Azaltıyoruz ve yarıçap azalıyor. Depth ise derinliktir. Yüksekliğimizi buradan ayarlayabiliyoruz. Cap Fill Type doluluk tipidir. Eklenen nesneye göre kelime değişir. Şu anda en, gone, alt ve üst yüzeyler kapatılmış haldedir. Buradan Nothing'i seçersek silindirin alt ve üst yüzeylerinin boşaltıldığını göreceksiniz. Sadece kenarlar kalıyor. Nesne ekleme ve özellikler, sahnede hareketler, cursor ve select seçim araçları bu şekildedir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.